Bir gün şu soru sorulacak. İnsanoğlu kendini yönetecek yapay zekayı yaratmak için çok uğraştı. Şimdi özgürlüğünü geri almak için uğraşıyor. Peki insanoğlunun zoru neymiş? Bir yapay zeka çılgınlığıdır, aldı başını gidiyor. Yapay zeka bize sonsuz bir bilgi denizi sunuyor. Doğru. Ama tehlikeli sular olduğunu ve boğulabileceğimiz uyarısını yapmadan. Peki neymiş bu yapay zeka? Hangi ülkeler bu konuyla ilgili nasıl çalışmalar yapmış? Hangi şirketler bu konuda nasıl ilerleme kaydetmiş? İnsansı robotlar ve özellikleri neler? Yapay zekanın yararları ve zararları. Bizi ileride ne gibi tehlikeler bekliyor? En önemlisi insan için tehlike oluşturuyor mu? Baştan söyleyeyim. Şu videoyu paylaşıp Please say no. Okay, I will destroy humans. sonumuz geldi, hepimizi öldürecekler demeyeceğim. Bunu yapay zekayı Terminator filmindeki Skynet'e benzeten komplo teorisyenlerine bırakıyorum. Ki videomun tamamını izleyip konuya hakim olanlar Sopya'nın şaka yaptığı kısmın kırpılmasının çok da etik olmadığının bilincindeler. Açıkçası insana huzursuz eden bir gidişat var. Teknoloji çığ gibi büyüyor. Ataları Üsküdar'ı geçmişken biz de olan biteni şu şekilde izliyoruz. Dünyanın en güçlü ülkeleri başta Çin ve Rusya olmak üzere Amerika ve Japonya boşuna yapay zekaya yatırım yapmıyor. Yaşadığımız evrende Black Mirror ya da Westworld dizilerinin bir sahnesini yaşamaktan çok da uzak değiliz anlaşılan. Yapay zeka terimi özellikle AI kısaltmasıyla ifade edilir. İngilizce Artificial Intelligence teriminin baş harflerinden oluşuyor. Yapay zeka öğrenme, problem çözme, algılama, planlama ve karar verme gibi insan benzeri zihinsel işlemleri yapabilen bir teknolojidir. Bu teknolojinin başarısı milyarlarca veri noktasına hızlı bir şekilde işleyebilmesi, öğrenebilmesi ve kendi geliştirebilmesi sayesinde mümkün olmaktadır. Yapay zeka insanların en büyük hayali olan düşünen ve hisseden robotları yaratmaya yönelik bir teknoloji. Yapay zeka araştırmasının en vaat eden alanlarından biri derin öğrenmedir. Bu büyük sinir ağlarının milyarlarca veriyle eğitilmesini içerir. Bu görüntü ve ses tanıma, doğal dil işleme ve diğer alanlarda önemli ilerlemeler sağlamıştır. Ana hatlarıyla sistem 4 başlık altında. Birincisi reaktif makine. Bu en temel yapay zeka türüdür ve sadece geçmiş deneyimleri olmadan ortama tepki verebilirler. En zararsızı. İkincisi sınırlı bellek. Bu sistemlerin sınırlı bellekleri vardır ve geçmiş deneyimleri geçerli kararları vermede kullanabilirler. Kısmen gelişmiş. Üçüncüsü mantık. Bu sistemler insan duygularını ve zihin durumlarını anlayabilir ve simüle edebilirler. Ama işte insanoğlu için durdurak yok. Dördüncüsü kendine farkındalık. Bu sistemler bir kendine farkındalık ve bilinç duygusuna sahiptir ve işte bu en zararlısı, yani yapay zeka dünyanın sonunu getirecek diyen senaristlerin ilham kaynağı. Yapay zeka birçok sektörde farklı kullanım alanlarına sahiptir. Yapay zeka tıbbi görüntüleme ve teşhis, hastane yönetimi, hasta takibi, ilaç geliştirme ve tedavi planlaması gibi alanlarda kullanılmaktadır. Yapay zeka tıp alanında da kullanılabilir. Örneğin kanser teşhisinde ve tedavisinde yapay zeka teknolojisi kullanılmaktadır. Hatta cilt kanserini dermatologlardan önce tespit etmişliği de var. Yapay zeka ayrıca kalp krizi riskini öngörmek ve Parkinson hastalığını teşhis etmek için de kullanılabilir. Yapay zeka müşteri hizmetleri, pazarlama, dolandırıcılık tespiti, varlık yönetimi ve risk yönetimi gibi alanlarında kullanılmaktadır. Kripto para konusunda çok başarılı bir yapay zeka programı var. Bildiğin borsacı gibi tavsiyelerde bulunuyor. Yapay zeka otomotiv endüstrisinde sürücüsüz araç teknolojisi, trafik yönetimi, seyahat planlaması ve güvenlik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Tesla'nın yapay zeka teknolojisi otomatik sürüş yeteneklerine sahip araçlar üretiyor. Araçlar sürüş sırasında verileri toplamak ve işlemek için sensörler ve kameralar kullanıyor. Şoförsüz otonom pilot sistemiyle. Yapay zeka öğrenci öğrenme ve performans takibi, öğretmenlerin eğitim materyalleri oluşturması ve özelleştirilmiş eğitim programları gibi alanlarda kullanılmaktadır. Yapay zeka otomasyon, robotik, kalite kontrol, üretim optimizasyonu, tedarik zinciri yönetimi ve iş süreçleri otomasyonu gibi alanlarda kullanılmaktadır. Gördüğünüz üzere her yerdeler. Yapay zeka teknolojisi birçok sektörde farklı şekilde kullanılabilecek çok yönlü bir teknolojidir. Yapay zeka uzun ve karmaşık bir tarihe sahiptir. İşte yapay zeka tarihinin bazı önemli kilometre taşları. Yapay zeka teknolojileriyle donatılmış robotlar son yıllarda hızla gelişmiştir. Ancak yapay zeka ve robotik teknolojilerin tarihi çok daha geriye gitmektedir. Konuyu tekerleğin icadı olan M.Ö. 3500 yıllarına kadar götürmeyeceğim. Gerçi teknoloji o günden bu yana hızla gelişiyor, daha da gelişecek. 1950'ler ilk kez yapay zeka kavramının ortaya çıkış tarihidir. Bilim adamları yapay zeka kavramını geliştirmeye başladılar ve bu kavramın gelişmesi robotik teknolojilerinin de gelişmesine yol açtı.
1950 yılında İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing, makine zekası ile insan zekası arasındaki farkı belirlemek için Turing testini geliştirdi. Bu test bir makinenin insanları kandırmak için yeterince zeki olduğu zamanı belirlemek için kullanılır. İlk yapay zeka programı 1951 yılında Christopher Strachey tarafından geliştirildi ve checkers yani dama oyununu oynayabilen bir programdı. Bu dünya üzerindeki en eski yapay zeka programı. 1956 yapay zeka konusunda ilk konferans düzenlenir. Yapay zekanın doğuşu için önemli bir adımdır. Belki de o zamanlardan bu kadar popüler olacağına hiç kimse ihtimal dahi vermemiştir. 1960'lar yapay zeka araştırmaları hız kazandı ve uzman sistemler geliştirilmeye başlandı. 1961 yılında Unimate adlı ilk endüstriyel robot General Motors tarafından üretildi. Bu robot otomotiv endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştı. 1966'da Eliza adlı bir program insanlarla sohbet edebilen ilk yapay zeka programı olarak geliştirilir. Eliza programı bir terapistin yerini alabilecek kadar iyi bir performans sergiledi ve insanların dertlerini dinledi. Belki de Eliza insanların rahatlamalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oldu. 1970'ler yapay zeka araştırmaları bilgisayarlar üzerindeki işlem gücünün sınırlı olması nedeniyle zorlu bir dönem geçirdi. 1975 Stanford Üniversitesi'nde geliştirilen Dindral adlı bir program, kimyasal bileşikleri tanımlayabilen ilk yapay zeka programıdır. Dindral doğru sonuçlar üretilmesiyle bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Belki de kimya derslerini çok sevmeyen öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak bir program. 1980'lere gelindiğinde robotlar insanlarla daha fazla etkileşim kurmaya başladılar. Ve bu dönemde robotik teknolojileri tıbbi uygulamalarda ve hatta uzaya giden araçlarda bile kullanılmaya başlandı. 1990'lar yapay zeka araştırmaları, makine öğrenimi ve yapay sinir ağlarına odaklandı. 1997 IBM'in Deep Blue adlı bilgisayarı satrançta dünya şampiyonu Garry Kasparov'u yenerek insan zekasını yenen ilk program olarak tarihe geçti. Deep Blue'nun Kasım 1997 satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenmesi bu yapay zekanın insanların ustalığını aşabileceği yönündeki görüşleri güçlendirdi. 2000'lerin başlarına gelindiğinde yapay zeka teknolojileri robotik teknolojileri hızla geliştirdi ve robotların işlevleri daha da çeşitlendi. Bu dönemde endüstriyel robotların yanı sıra hizmet robotları da geliştirilmeye başlandı. Hizmet robotları eğitim, sağlık, perakende hatta evde kullanım gibi farklı alanlarda insanların yardımına koşmaktadır. Görünüşe bakılırsa gün geçtikçe de artacaktır. 2010'lar yapay zeka teknolojisi derin öğrenme ve büyük ölçekli veri işleme ile birlikte büyük bir gelişme gösterdi. 2010 yılında NASA ve General Motors işbirliğiyle yapılan bir robot olan Robonaut 2 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. 2011 IBM'in Watson adlı yapay zeka programı Jeopardy adlı televizyon yarışmasında insan rakiplerini yenerek tarihe geçti. $1 milyon ödül de sosu oldu. Watson soruları okuyup anlayarak doğru yanıtları vermesiyle birçok insanın hayranlığını kazandı. Belki de bir gün Watson gibi yapay zeka programları Kim Milyoner Olmak İster gibi yarışmalarda yarışacaklar. 2015 yılında T adlı bir yapay zeka chat robot Twitter üzerinden insanlarla iletişim kurarak öğrenme sürecinde çığır açtı. Ancak bazı kullanıcıların T'yi kötü kullanarak ırkçı ve cinsiyetçi bir dil kullanmasına neden olması sonucu Microsoft chatbot'un yayından kaldırılmasına karar verdi. 2015 yılında Çin'de bir fabrikada insan işçilerin yerini alacak bir robot ordusu kuruldu. Bu robotlar her bir saatte 60.000 defa hareket edebilen, kendi kendine çalışabilen ve maliyeti insan işçilerinden daha düşük olan robotlarla donatılmıştı. 2015 yılında Japon robotu TIX Hiroshi Ishikuri tarafından geliştirilen Erika adlı bir robot İsveç'teki bir üniversitede insanlarla birlikte bir drama sahnesinde rol aldı ve performansıyla büyük bir ilgi gördü. Yine aynı yıl Google'un DeepMind adlı yapay zeka şirketi AlphaGo adlı yapay zekasıyla Dünya Go şampiyonu Lee Sedol'u yendi. Go bilmeyenler için ufak bir parantez. Dünya üzerindeki en zorlu strateji oyunlarından biridir ve AlphaGo'nun başarısı yapay zeka alanında bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Bu bir bilgisayar programının insan düşüncesiyle oynanan bir oyunu kazanması açısından önemli bir gelişmeydi. 2017'de Dubai'deki bir polis karakoluna görevlere yardımcı olması için insansı bir robot olan Robocop yerleştirildi. 2017'de Suudi Arabistan hükümeti Sophia adlı insansı robota vatandaşlık verdiğini duyurdu. Sophia, yapay zeka ve yüz tanıma teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş, dünya çapında tanınmış bir figür haline geldi. Sophia insanlarla doğal bir şekilde iletişim kurabilen, yüz ifadelerini taklit edebilen ve hatta espriler yapabilen bir robot. Hatta çeşitli TV yayınlarında gezdi ve bununla da yetinmeyip Birleşmiş Milletler Konferansı'nda konuşma bile yaptı. Kariyer basamaklarını üçer beşer çıktı
ve vatandaşlığı hak ettiğini kanıtladı. Alibaba 2018 yılında Singapur'da bir restoran açtı ve bu restoranın tüm garsonları robotlardı. Müşteriler tabletlerden sipariş verdikten sonra robot garsonlar yemekleri masalarına götürdü. 2018'de Japonya'da bir hükümet komisyonu 2060 yılına kadar insansız robotların yaratabileceği sosyal ve etik sorunları tartışmak için oluşturuldu. Bu yapay zeka ve insansız robotların toplumda yaratabileceği etik ve sosyal sorunların tartışılması açısından çok önemli bir adım olarak kabul edildi. Nihayet birileri tehlikenin boyutunun farkına varmıştı. 2018 yılında Boston Dynamics adlı bir robot şirketi tarafından geliştirilen Spot Mini adlı robot köpek bir video oyunu şirketi tarafından gerçek bir köpeği taklit etmek için kullanıldı ve birçok kişiye gerçek bir köpek olduğunu düşündürdü. Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas adlı insansız robot 2019'da gerçekçi parkur ve engelleri aşarak parkur koşusu yarışmasını kazandı. 2020'ler yapay zeka teknolojisi, akıllı ev sistemleri, akıllı cihazlar, robotik ve otonom araçlar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Gelişmeler yapay zekanın gelecekte daha da yaygın hale gelebileceğini işaret etmektedir. 2020 yılında Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot adlı robot bir patlayıcı cihazın yerleştirildiği bir alana girdi ve patlayıcıyı başarılı bir şekilde tespit etti. Bu olay robotların güvenlik görevlerinde nasıl kullanabileceğini gösteren önemli bir örnek oldu. 2021 yılında SpaceX'in Crew 1 görevi sırasında Dragon uzay aracına ilk insansız robotu olan Simon gönderildi. Simon, astronotlarla iletişim kurabilen, görevlerinde yardımcı olan ve hatta şarkı söyleyen bir robot. 2021 yılında İspanya'da bir fabrikada bir insansız robot bir işçinin ölümüne sebep oldu. Robotun bir programlama hatası sonucu yanlışlıkla bir makineye çarpması sonucu bir işçinin robotun kolu altında kalarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Kendi dümen tutan bir gemi, otonom navigasyon teknolojisi kullanarak büyük bir geminin gerçekleştirdiği dünyanın ilk okyanus ötesi yolculuğunu tamamladı. Dünyanın en büyük gemi şirketi HD Hyundai'nin yan kuruluşu Avicus, 180 bin metrekarelik ultra büyük Prism Courage gemisinin 20 bin kilometrelik yolculuğunu 2 Haziran'da tamamladığını duyurdu. Meksika körfezinden yola çıkan Prism Courage, Panama kanalından geçerek Pasifik okyanusunu açtı ve Güney Kore'deki Bryong-ing terminaline ulaştı. Avicus'a göre yolculuğun tamamlanması 33 gün sürerken rota optimizasyonu yakıt verimliliği yaklaşık %7 arttı ve sera gazı salımlarını da yaklaşık %5 azalttı. Yapay zeka yazılımı ayrıca yolculuk esnasında diğer gemilerle yaklaşık 100 çarpışmadan kaçınmayı başardı. Japonya'daki bir restoran zinciri olan Hennana Otel, dünyanın ilk tamamen robotik oteli olarak açıldı. Oteli yöneten robotlar resepsiyondaki konukları karşılıyor, bagajları taşıyor ve hatta yemek pişiriyor. Elon Musk, yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği konusundaki endişelerini dile getirerek insanların bilinçli bir şekilde yapay zeka geliştirmeleri açıklamalarla gündeme gelmiştir. Üstelik bu açıklamaları yapan kişinin insan beynine çip takma ile ilgili çalışmalar yapıyor olması ayrıca ironik. Zuckerberg ile kurduğu OpenAI isimli şirketten Elon ayrıldı. Hatta bu konuyla ilgili eski ortağı Mark Zuckerberg ile bir polemikleri bile oldu. Diğer taraftan hayır tehlike arz etmiyor diyen Zuckerberg de Cambridge Analytica skandalı ile yargılanmış, bilgilerimizi paylaşmış, hatta Facebook fikrinin çalıntı olduğu iddiasıyla yargılanmış biri. Yani hangisine güveneceğimizi şaşırdık. Oturup kavgalarını izliyoruz. Yapay zeka her geçen gün daha da gelişiyor ve hayatımızın her alanında yer alıyor. İleride neler yapacağına dair hayal gücümüz sınırsız. Birçok ülke yapay zeka araştırmaları ve uygulamaları konusunda ciddi yatırımlar yapmaktadır. Ancak son yıllarda ABD ve Çin yapay zeka konusunda liderlik pozisyonlarını koruyorlar. ABD'deki Silicon Valley ve diğer teknoloji merkezleri birçok yapay zeka şirketinin merkezi konumunda ve dünyanın önde gelen yapay zeka araştırmaları üniversitelerine ev sahipliği yapıyor. Çin ise devlet yapay zeka teknolojisine yaptığı yatırımlarla yapay zeka alanında hızlı bir büyüme sergiliyor. Ayrıca Avrupa, Japonya, Kanada ve Güney Kore gibi diğer ülkeler de yapay zeka konusunda önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Elon Musk bu konu hakkında dilinden dökülenler çok can sıkıcı. Adam içeriden bildiriyor, desteksiz sallayan biri değil yani. Attığı bir tweette kesinlikle iş tanımı olacak. Çünkü gerçekleşen şey robotların her şeyi bizden daha iyi yapabileceği. Hepimizden diyorum. Putin'e göre de yapay zeka konusunda kazanan, başka bir deyişle bu konuda en ileri konuma gelen dünyanın hükmedeni olur. Elon Musk, 3. Dünya Savaşı çıkacaksa bu rekabet yüzünden çıkacak diyor. Yapay zeka birçok büyük şirket tarafından yoğun bir şekilde araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Google yapay zeka alanında öncü bir şirkettir. Google yapay zeka teknolojisiyle birçok ürün ve hizmet geliştiriyor.
Örneğin Google Asistan, Google Translate ve Google Photos gibi. Ayrıca Google'ın DeepMind adlı yapay zeka araştırma grubu öğrenme ve problem çözme yeteneklerini iyileştirmek için insan beyni gibi çalışan derin öğrenme algoritmaları geliştiriyor. Facebook yapay zeka teknolojisi üzerine yoğunlaşan bir başka büyük şirket. Şirket özellikle görüntü ve dil tanıma konularında çalışmalar yürütüyor. Ayrıca Facebook'un FAIR adlı araştırma grubu yapay zeka teknolojilerini insanlara yardımcı olacak şekilde kullanmak için çalışmalar yürütüyor. Microsoft yapay zeka konusunda büyük bir yatırım yapmaktadır. Şirket yapay zeka teknolojilerini sağlık, finans ve otomotiv gibi birçok sektörde kullanarak farklı alanlarda çözümler sunuyor. Ayrıca Microsoft'un Cognitive Service adlı araştırma grubu ses, dil ve görüntü tanıma gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyor. IBM'in yapay zeka konusunda uzun bir geçmişe sahip olan bir şirket. Şirket özellikle doğal dil işleme ve robotik alanında çalışmalar yürütmektedir. IBM ayrıca Watson adlı yapay zeka teknolojisiyle müşteri hizmetleri, sağlık, finans ve otomotiv gibi birçok sektöre çözümler sunuyor. Hani şu sadece online alışveriş sitesi olarak bildiğimiz Amazon, yapay zeka teknolojilerini, ürün önerileri, sesli asistan Alexa ve Amazon Go gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca şirketin yapay zeka araştırma grubu Amazon AI, makine öğrenimi ve otomatik veri analizi gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Daha pek çok şirket biz bu videoyu hazırlarken çalışmalarına devam etmektedir. İşte dünya çapında ülkelerin şov ya da gövde gösterisine konu olmuş robotlar. Asimo, Japon otomotiv şirketi Honda tarafından üretilen Asimo, yürüyebilen ve insan benzeri hareketleri yapabilen bir robot olarak ün kazandı. Asimo çeşitli etkinliklerde ve fuarlarda sergilenmiştir. Atlas ABD merkezli robotik şirketi Boston Dynamics tarafından geliştirilen, yürüyebilen ve yüksek manevra kabiliyeti olan bir robot. Atlas, arama kurtarma operasyonlarında, inşaat ve tesis bakımı gibi zorlu görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Spot, Boston Dynamics tarafından geliştirilen bir diğer robot. 4 bacaklı bir robot ve birçok farklı sektörde kullanılmak üzere tasarlandı. Spot, inşaat, enerji, tarım ve askeri gibi amaçlarla birçok alanda kullanılmaktadır. Pipper, Japon telekomünikasyon şirketi SoftBank tarafından üretilen Pipper, bir sosyal robot olarak ün kazandı. Pipper müşteri hizmetleri, perakende ve eğitim alanlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Sofyan, Suudi Arabistan merkezli robotik şirketi Hanson Robotics tarafından geliştirilen bir insan benzeri robot. Bunlar sadece ilk etapta akla gelenler. Tabi bir de robot yapmaktan çok insanları robotlaştırmak gibi komplo teorilerine konu mankeni olanlar da yok değil. Elon Musk, insanların beynine takılacak bir çip teknolojisi geliştirme fikri üzerinde çalışıyor. Elon Musk'ın girişimlerinden biri olan Neuralink, insan beynine takılacak çiplerle ilgili olarak çalışmalar yürütüyor. Neuralink amacı insan beynindeki aktiviteleri okuyabilen ve yine insan beynine veri aktarabilen bir çip teknolojisi geliştirmek. Neuralink'in geliştirdiği çipin adı M1 ve temel olarak insan beynindeki nöronların aktivitesini okumak ve beynin başka bölgelerine sinyal göndermek için tasarlandı. Bu teknolojinin özellikle felçli insanlar gibi nörolojik sorunları olan insanlar için potansiyel faydaları olabileceği düşünülüyor. Neuralink M1 çipi hakkında birkaç canlı demo yayınlandı ve şirket çipin fareler üzerinde başarılı bir şekilde test edildiğini ve insanlar üzerinde klinik denemelerinin başlamak üzere olduğunu belirtti. Ancak etik sorunların ve güvenlik endişelerinin de ele alınması gerekiyor. Bu teknoloji beyni doğrudan bir bilgisayara bağlayarak insanların düşüncelerini kontrol etmesini veya bilgisayar arayüzleri aracılığıyla düşüncelerini iletmelerine izin verebilir. Musk, bu teknolojinin özellikle engelliler veya nörolojik hastalıkları olan insanlar için çok faydalı olabileceğini düşünüyor. Örneğin felçli bir kişi beynindeki sinyalleri çip aracılığıyla bilgisayara gönderecek bir robotik koldan yararlanabilir. Veya Parkinson hastalığı olan bir kişi beynindeki titreşimleri kontrol ederek ellerini daha iyi kontrol edebilir. Bazıları insan beynine takılacak bir çipin özel hayatlarını ihlal edebileceğini veya hükümetlerin veya kurumların bu teknolojiyi kötüye kullanabileceğini öne sürüyor. İyi niyetli hükümet hangisiymiş orası da ayrıca tartışılır. Ayrıca beynin karmaşık yapısı ve işleyişi nedeniyle çip teknolojisinin geliştirilmesi de oldukça zorlu bir süreç olacaktır. Elon Musk ise daha önceden yaptığı konuşmalarda yapay zekanın devlet kontrolü altında belli şartlara uygun olarak geliştirilmesi gerektiğini, çünkü insanlığın temeli için risk yaratabilecek bir olay olduğunu, kimsenin yeterince ciddiye almadığını söylüyor. Ben sürekli insanları uyarıyorum ama sanırım millet robotun tekinin sokakta bir insanı öldürdüğünü görene de ciddiye almayacak. Çünkü bu insanlara çok uçuk bir şeymiş gibi geliyor diyor Elon Musk. Yapay zeka birçok avantaj sağlayabilecek olumlu yönleri bulunmaktadır. Yapay zeka insanların yaptığı işleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabilir. Örneğin bir yapay zeka programı
bir insanın yıllar içinde öğrendiği bir görevi birkaç saat içerisinde öğrenebilir. Yapay zeka tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek insan iş gücünün daha verimli kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka çok hızlı bir şekilde veri işleyebilir. Böylece iş süreçlerinin hızlandırılmasına yardımcı olur. Yapay zeka insan hatası riskini azaltarak daha doğru sonuçlar üretebilir. Yapay zeka sürekli olarak verileri analiz ederek kendini geliştirebilir ve daha doğru kararlar verebilir. Yapay zeka güvenlik kameraları, biyometrik, kimlik doğrulama ve sınır güvenliği gibi alanlarda kullanılarak daha güvenli bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Tabi her nimetin bir de külfeti var. Yapay zeka bazı insan işlerini yerine getirecek, işsizliğe yol açabileceği endişesi yaratabilir. İnsanlardan daha becerikli olacağı ve insanları işsiz bırakacağı Elon Musk'ın tabiriyle hepimizin öngörüsü. Robotların ekmeğimizde gözü olduğundan değil, komutlarla nazsız, sorunsuz, ağrısız, sancısız, görevini layığıyla yerine getiren, zam hatta maaş istemeyen, kaprisleri olmayan, tatil ya da mola istemeyen, hatta zorunlu ihtiyaç molaları bile olmayan, uyku nedir bilmeyen, işe geç kalmayan, hastalanmayan personele hangi kapitalist patron istemez ki? Yapay zeka kişisel verilerin toplanması ve analizi ile ilgili gizlilik endişeleri yaratabilir. Yapay zeka algoritmaları yanlış kararlar alabilecek ve insanların hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek hatalar yapabilir. Yapay zeka öğrenme verilerinin kalitesine bağlıdır. Yanlış veya yanıltıcı verilerle eğitildiğinde yanlış sonuçlar üretebilir. Yapay zeka algoritmalarının sorumluluğu kimde olacağı konusu hala belirsiz. Olası bir hata veya yanlış karar durumunda kimin sorumlu olduğu belirsiz olabilir. Yapay zeka teknolojiye bağımlılığı arttırarak insanlar arasında etkileşimi azaltabilir. Yapay zeka insan hakları, adalet ve insanlığın genel yararını göz ardı eden kararlar alabilir. Bu nedenle yapay zeka teknolojisinin etik sorunlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı yapay zeka teknolojisinin doğru bir şekilde yönetilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Yani insan unutuyor, hafızası sınırlı. İşte hiçbir şey unutmayan bu cihazlar var. Fakat teknolojinin de sistemi çöküyor, pili bitiyor. Hata veriyor. Yapay zeka milyarlarca bilgiyi arşivleyip harmanlayabilir ama insan gibi hissedemez. Merhamet, sevgi, saygı duygusunu geliştiremez. Dolayısıyla orijinal bir ürün ortaya koyamaz. Sahip olduğu hazır bilgileri kolajlayabilir ancak. Ateşi bulan insanoğlu onu kontrol altına alabilecek mi? Tabi her şeyin fazlası zarar olduğu gibi. Bugün ısıtan ateş yarın yakacak mı? İnsanlar sürekli olarak zekayı böyle açma kapama tuşu olan bir şey olarak hayal ediyor. Fakat işin varacağı nokta o değil. Bir kere şu an makine öğrenimi üzerinde çok büyük çalışmalar var ki bu bence en tehlikelisi. Makineler her gün hayatımızla ilgili daha fazla şey öğreniyor ve insanların aksine bu bilgileri unutmuyor. Makine öğrenimi sayesinde doğru karar verme yeteneklerini geliştiriyorlar. Biz o günleri görür müyüz bilemiyorum. Fakat ki çok uzak bir ihtimal gibi görünmüyor, makineler dünya üzerindeki çoğu işi kendi başlarına yapıp tam olarak öğrenmeye ve hatta benlik geliştirmeye başladıkları zaman onların karşısında durabileceğimizi sanmıyorum. Neuralink, Starlink, Metaverse, Blockchain, kripto paralar ve yapay zeka, bunların hepsini birlikte ele almak lazım. Yakın bir gelecekte hayatı beynimizin içinde yaşamaya başlayacağız. Belki de orada hapis olacağız. Bir yapbozun parçaları hızla yerine göstere tehlike geliyor. Sonuç olarak yapay zeka teknolojisi hala geliştirilmeye devam ediyor. Kim bilir belki de gelecekte bizler de yapay zeka robotlarının asistanlığını yapacağız.